Selam canlarım. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir, çok mutlusunuzdur, çok sağlıklısınızdır. Evet, o çok beklediğiniz kum falı geldi. Bakalım niyetlenelim. Takipçilerime özel niyetleniyorum. Ne derlerse, ne çıkarsa onu anlatacağım. Tamam mı? Yani aşkla ilgili de, maddiyatla da ilgili çıkabilir. İşte kendinizle ilgili de çıkabilir. Ne çıkacaksa sizin için niyet ediyorum. Bakalım ne anlatacaklar. Ne göreceğiz, ne edeceğiz. Tamam mı? Hadi bakalım hep birlikte. Şimdi öncelikle tabii birçok enerji var ama bakalım ne anlatacaklar. Şimdi öncelikle burada bana denilen şu var hayatım. Siz, tamam mı? Siz diye konuşuyorum. Bir kendinizi böyle bir kargaşa içerisinde bulacaksınız diyor. Bu da diyor ta onlu vadeleri veriyor. Yani bu 10 gün olabilir, 10 hafta olabilir, tamam mı? Birçok insanla uğraşıyorsunuz. İşiniz gereği de bu olabilir. Ama burada bana denilen şu var. Kendi iç sesinize güvenmeniz gerekiyor bazı konularda deniliyor. Özellikle burada bir hane var böyle. Yani bu bir aile apartmanı da olabilir veya ailenizin yanında da oturuyor olabilirsiniz. Siz bu kişilerden yana bazı sıkıntılar da yaşıyorsunuz ama nedense her şeyi içinize attığınızı görüyorum ben. Bir şeyler böyle hep içinize atılıyor deniliyor. Yani kendi iç dünyanızda yaşıyorsunuz. Fazla dışarıya yansı etmiyorsunuz. Bazılarınız da bir haber bekliyor. Bakın burada kulak çıkmış, tamam mı, 2 tane. Yani haber bekliyorsunuz diyor. Ama bu beklediğiniz haberler diyor çok gecikmiş diyor. Çok geciktiği için de diyor siz bir türlü diyor buraya karşı, yani bu karşı tarafa karşı bir güvensizlik oluşmuş, bir inancınızı kaybetmişsiniz deniliyor bana. Onun için de böyle bir geri çekilmişsiniz. Ama diyor ki size bakın, neyi çok beklersen, neyin enerjisini yani isteyip de o tarafa çok konsantre edersen o sana gelmekte gecikir. Onu bir kere size söyleyeyim, buradan bir belirteyim. Şimdi özellikle de burada bana denilen şu var. Burada bir beyefendi var. Bir de bir böyle saçı kumral, koyu kumral bir hanımefendi var. Böyle yüz hatları böyle uzun, suratı uzun, böyle gözleri biraz daha ufak ve çekik bu bayanın. Böyle burnu diyor biraz belirgin, tamam mı? Ve bu bayan böyle hemen hemen nasıl diyeyim, 2 yıldır ikili vade, yani 2 yıldır diyor bu ilişki içerisinde diyor ama arada olan bir başka bir bayan daha var deniliyor burada. Ve bu bayan, yani bu bayana bakaraktan diyor daha çok diyor tehlikeli olduğu gözüküyor ve sizi burada uyarıyor yani. Eğer ki diyor bilmediğiniz arkanızdan çevrilen bazı şeyler varsa diyor bunları diyor duyabilirsiniz diyor. Aslında bazı şeylerden şüpheleniyorsunuz veya biliyorsunuz ama böyle bilmezden geliyorsunuz deniliyor burada. Şimdi burada bir beyefendi var. Saçları seyrek, şöyle alnı açık daha doğrusu. Sakalı var ve bu beyefendinin de diyor isminde E harfi, R harfi ve özellikle de M harfi olan, isminde de olur, soyadında da olur. Şimdi diyor ki bu diyor beşli vadeler, bak 5 gün, 5 hafta, 5 saat içerisinde diyor. Bu beyefendi iyi bir beyefendi, yani özünde iyi, kötü bir insan değil deniliyor bana, bak burada duruyor bu. Değil. Fakat diyor bu beyefendinin zaten diyor yani bir şeyleri yapamamasındaki temel neden diyor sağlamcı olduğu için bekliyor diyor. Sürekli bekliyor. Sürekli bekliyor ama beklediği şeylerin sonucunu elde etmek için bekliyor. Çok sabırlı bir beyefendi diyor. İşiyle alakalı bekliyor diyor veya aranızda mesafe de olabilir. Böyle şehir mesafesi de olabilir, uzaklık da olabilir diyor. Şimdi bu beyefendi bir gelmeye yeltenecek diyor. Sizin olduğunuz yere doğru deniliyor. Bu bir yeltenecek, yani bir gelecek diyor. Bir konuşmanız, bir karşılıklı gelmeniz var sizin diyor ama tamamen diyor bunlar hepsi diyor kadersel diyor. Şimdi birini çok seviyorsunuz, çok düşünüyorsunuz, çok yoğun enerjiniz oraya diyor. Çünkü bu kişiyle diyor siz diyor bir bağlantınız var. Şimdi bu bağlantı ya kadersel olarak bir bağlantı ya da şöyle bir durum. Hani ayrılırsın, koparsın ama bir türlü gidemezsin, tamam mı? Ruhsal olarak da bir bağlantı olabilir. Fakat diyor burada size, şimdi bu kişinin yaptığı hatalar var mı arka planda? Evet var diyor. Siz bunları bile bile de kabul etmişsiniz, zamanda daha da kabul etmeye hazırsınız diyor. Peki diyor bu hataları kabul ederken de biraz da diyor kendi işte canınızın, kendi ruhunuzun,
kendi canınızın ne kadar yandığını görüyor musunuz? Yani siz de etten kemiktensiniz sonuçta yani. Siz diyor kendinize burada değer vermeyi unutmuşsunuz. Karşı tarafı o kadar benimseyip o kadar böyle gözünüzde büyütüp yani o kadar sevmişsiniz ki bunun yaptığı her şeyi arka plana atmışsınız diyor size. Şimdi burada bir uyarı veriyor. Bu kadar diyor kendini diyor böyle diyor küçültme diyor sana yani. Burada diyor biraz diyor dengeyi kur diyor. Bak burada da denge kaçmış diyor. Şimdi bazılarınızda çocuklarla ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu çocukların diyor bazılarının diyor travmatik durumları var diyor. Hani sizden kaynaklı diyor. Zaten diyor sizin de diyor çocukluktan gelen bazı sıkıntılarınız var diyor. Bunları iyileştirmeden çocuğunuza diyor yani faydanız olamaz diyor. Burada bazılarınızın böyle durumları var. Onunla söyleyeyim. Kiminizin de diyor bak burada parayla ilgili sıkıntılar var. Bak bir miras var, bir ev satışı var burada. Gelecek durumlar var. Bu da diyor 6. ayları bulabilir ama diyor yani diyor sonuçta elinize gelecekler var diyor. Şimdi burada kimi de kendi işini yapmak istiyor. Bir işte çalışıyor ama başka bir şeyler de düşünüyor. Kafasında bir sürü fikirler var. Daha düşünmekten şişmiş bak bu insan. Biraz etine dolgun, balık etli birisi. Ama diyor ki sana bak bir şey yapacaksın ama diyor ortaklı işlerden kaçın diyor. Yapacaksan bu işi tek yap diyor sana. Yani kimseye diyor yanına diyor takma diyor. İlerlemek istiyorsan diyor. Şimdi bir ufak bir para var burada diyor. Beklediğiniz gelecek elinize diyor ama bu iki parçada gelecek diyor. Kiminizin böyle diyor beklediği paralar var diyor ama iki miktarda gelecek elinize ama sonuçta gelecek diyor. Şimdi bir anahtar çıkmış burada. Bakın kocaman bir anahtar var. Bir anahtar daha var diyor ama bu diyor yani İlk önce diyor düşünmediğiniz şey elinize gelecek diyor. Yani mesela ev istiyorsundur ama diyor arabadır, araba olacaktır diyor, tamam mı? Ama bunu yaparken de diyor destek alarak yapacaksınız. Bak burada 5 çıkmış. Görüyor musunuz bilmiyorum ama buraya mum da yaktım. Gerçi benim görmem önemli de yani burada bir 5 sayısı var. Yani beşli vadeler 5 ay içerisinde de olabilir ama elinize gelecek bir anahtar var diyor. Ay biri burada o kadar çok seviyor, o kadar çok seviyor ki başka kimseyi onun yerine koyamıyor, tamam mı? Varsa yoksa o kişi diyor. Ve bu kişinin isminde de bak ben sana söyleyeyim S harfi var ve R harfi var, O harfi var, bir de P harfi var. Soyadında da olur. Bak M de çıkmış burada, bak şöyle çizeyim, M de çıkmış. Şimdi diyor ki bu kişi de seni çok hatta düşünmekten bunun kafası patlayacak yani bak o kadar böyle düşünüyor. Senin de saçların böyle bayağı bir uzun şöyle omzundan aşağı, tamam mı? Biraz böyle şeysin, gösterişlisin maşallah. Ama diyor bak bu kişi o kadar çok seni düşünüyor ki ve seninle ciddiyet istiyor. Bu bak elinde bir şeyle gelecek bu. Ya yüzük ya bir teklif ya ailesini alarak gelecek. Yani bir şeyler yapacak bu ama güzel olacak yani. Çünkü siz çok beklemişsiniz bir sonuç artık. Yani sen bir sonuç istiyorsun ve bu sonuca da varacaksın diyor. Çok yorulmuşsun, belin bükülmüş bak artık diyor. Yani bu kişinin bu kararı vermesini diyor çok beklemişsin ama çok mutlu olacağın bir süreç içerisine gireceksin diyor. Şimdi burada bir de evli olan kişiler var diyor. Bakın evli olanlara söylüyorum. Şimdi kimle enerjim tutuyorsa şimdi arkadaki diyor, tamam mı? Yani burada diyor sakallı birisi var diyor. Bu eşindir diyor veya diyor kendinsindir, tamam mı? Şimdi bazı diyor senden gizlenen durumlar var. Bunlara şahit olabilirsin diyor sana diyor. Ama diyor bu senden gizlenen durumlar da diyor şöyle bir şey diyor. Hani seni kandırma falan değil diyor. Yani bu gizlenen durumlar diyor tamamen diyor parayla ilgili bir şeyler gizleniyor olabilir. Sana pek para konularında güvenilmiyor olabilir diyor burada. Yani bir ufak bir tartışmalar olacak ama sonu tatlıya bağlanacak diyor. Şimdi bir de eğer aşk hayatınızla alakalı burada bir üçüncü bir kişi var, tamam mı? Bu üçüncü kişi diyor kesinlikle diyor aradan diyor çıkmayı hiç düşünmüyor diyor. Çünkü çok büyük bir sıkıntı yaratıyor diyor ve diyor ilişkiyi diyor tamamen diyor götüren aslında bu diyor. Ne sen ne o diyor. Bu diyor o kadar çok diyor etkiliyor ki sizin ilişkinizi ve diyor her şey diyor bu kişiye bağlı diyor. Yani bu anne de olabilir, eş figürü de olabilir. Artık kimse bu ki diyor bu kişi diyor. Yani bayağı diyor bir diyor
şeyini, ne o, bütün negatif enerjisini diyor sizin ilişkinizin arasına sokmuş bu kişi, kimse diyor. Şimdi size de burada diyor ki çok böyle her şeyi anlattığınızı görüyorum. Yani bazılarınızın hiç çenesi durmuyor. Çok konuşuyorsunuz. Dil çıkmış burada kocaman. Şimdi çok konuşuyorsunuz ama diyor yani siz neden kendinizle ilgili bu kadar bilgi vermeye açıksınız diyor. Size diyor ki vermeyin diyor. Kendinizle ilgili bir şeyler anlatmıyorsunuz. Çünkü sonra bunlar size yolsu olarak geri dönüyor diyor. Buna çok dikkat edin diyor size. Bir de burada bir şey kaybedebilirsiniz diyor. Çok dikkat edin diyor. Şimdi burada bir kapalı bir yerde biri gözüküyor. Bir cezaevinde bir tanıdığınız arkadaşınız veya ne bileyim artık ailenizden biriniz olabilir, eşi olabilir. Çünkü birinin orada çok sıkıntıda olduğunu görüyorum. Kapkara çıkmış böyle, yani o kadar sıkıntıda ki pişmanlıklar içerisinde deniliyor ama bu kişinin de mahkemeleri var deniliyor yakın zamanda. Şimdi burada bana denilen şu var. Ev gözüküyor. Yani hep böyle her yerde bir ev görüyorum. Ya ev taşıma, ya ev değiştirme, ya da istediğiniz şey bir kredi çekip bir ev sahibi olmaktır ya da bir yerden bir yere taşınmaktır, ama bu evle olan olaylar çok hayırlı veriliyor bana. Öncelikle onu size söyleyeyim. Şimdi sana diyor ki burada bir 14 gün içerisinde bir sıkıntı yaşayabilirsin. Bu ilişkiyle alakalı diyor. Tamam mı? Bir tartışma yaşayabilirsin veya beklediğin bir şey diyor sana diyor gelir ama seni tatmin etmez diyor, geliş şekli diyor ve burada diyor bir üzüntü yaşayabilirsin. Sana diyor ki kendini diyor her şeye hazırla diyor sana, bak her şeye hazırlıklı ol diyor. Yani bazılarınız çok duygusalsınız, çok iç dünyanızda yaşıyorsunuz diyor ve bu da sizi gerçekten çok 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 üzüyor diyor. Şimdi kendine güvenmen gerekiyor diyor. Her anlamda güvenmen gerekiyor diyor sana burada. Her anlamda. Bir de hasta bir adam var burada. Yatıyor bak. Upuzun yatıyor. Bir operasyon geçirebilir diyor. Bu da ailenizden birisi olabilir diyor size. Ama burada bana deniliyor ki şimdi ikinci ayın sonundan sonra diyor 6. aya kadar, 6. ayın 26'sına kadar diyor ilişkilerle alakalı çok büyük değişiklikler olacak. Hani böyle gelmez diyen, olmaz diyen, artık bu ilişki bitti diyen, işte ne bileyim ben bu kişiyi görmek istemiyorum, işte beni kandırdı, aldattı diyenlerin, tamam mı? Bana çok büyük sıkıntı yaşattı diyenlerin artık böyle U dönüşü olarak size gelişini ama sizin istemediğinizi görüyorum. Bak bazılarınız da böyle ani bir evlilik kararı da alabilirsiniz diyor. Ani evlilik kararı alabilirsiniz diyor ve diyor bu da diyor çok ani olur ama diyor yani çok da diyor güzel gelişir sizin için diyor. Çünkü böyle e, artık böyle bir şeylerden bunalmışlık var, böyle hayatınızda böyle bir komple bir değişiklik olacağı gözüküyor bazılarınızın hayatında aslında. Ama bu köklü değişim de diyor yani sizi diyor aslında ileriye götürecek, geriye götürmeyecek diyor. Bak etrafınızda bir sürü timsahlar var. Allah açmış gözlerinizi, böyle seni kapayım mı kapayım mı, yani yiyeyim mi yemeyeyim mi diye düşünüyorlar deniliyor burada. Bir de burada bana denilen, tamam mı? Çok şükredin diyor. Yani olana olmayana diyor. Siz şükredin ki diyor, tamam mı? Her şey yoluna yordamına sizin için girecek. Yani bu olmadı bu etmedi diye kendinize sıkıntı yaratıp da buradaki gibi gece uykusuzluk yaşamayın diyor size. Çünkü bunları yaşamanızda bir neden var, bir sebep var. Her şeyin bir zamanı var diyor. O zaman gelmeden diyor buradaki ince çizgi gibi hiçbir şey olmaz diyor size. Ve dediği şey de şu, bana söyledikleri daha doğrusu. Ee, Burada biri var böyle oturmuş, tamam mı? Ağlıyor. 3 gündür bir ağlayan biri var. 3 gündür ağlıyor bu. Zır 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 ağlıyor 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 bunalımda. Bir bayan var burada. Ağlıyor. Çünkü burada bir haksızlığa uğramış. Burada bir böyle bir, yani terk edilmiş, gidilmiş, aniden böyle bir şeylerin bitişini anlatıyor. Ama sana burada diyor ki bak bunu kendine yapma diyor. Çünkü burada bunu böyle olması gerekiyordu. Sen bunu sorgulayıp durma neden, niçin diye. Sen bunu sorguladıkça diyor daha çok büyük sıkıntıya düşersin diyor. Onun için şuradaki boşluktan çık diyor sana bak. Çok güzel para
gelişleri var diyor. Yani beklemediğiniz yerlerden diyor. Böyle ufak ufak da olsa elinize gelecek paralar var diyor. Ama bazılarınızda gerçekten ciddi anlamda ödemeleri var diyor. Onlarla uğraşabilirsiniz diyor size. Yani maddi konulara dikkat edin diyor. Bak burada ince bir çizgi var diyor. Evet, bunları gördüm, bunları hissettim, bunları dediler. Size uyanları alın, kabul edin, uymayanı evrene geri yollayın beybiler. Seviliyorsunuz. Tschüss.